Evet, restorasyonun 3. haftasına girdik arkadaşlar ve 2. bölüme yine asgardan başlıyoruz. Ben yokken birkaç günde yine bir şeyler yapmışlar, bayağı bir yol almışlar. Gelin yakından bakalım. Evet, girer girmez ilk işimiz kaputun altına bakmak. Yine ben yokken birkaç gün de olsa epey bir şey yapılmış. Gördüğünüz gibi burası bayağı bir tertemiz duruyor arkadaşlar. Şu throttle'ların pırıl pırıllığını görün ve geçen gösterdiğim motor kapağının üzerindeki bu siyaha boyanmış parça frezeden geçerek tıraşlandı. Gördüğünüz gibi. Boşuna demiyorum, bu çok önemli bir parça. Arabayı çok fresh gösteren bir şey diye. Bu parçayla da bayağı bir sıfırlandı. Şimdi emme manifoldu falan gelecek. Headers'ları bekliyoruz. İskender Usta'dan dönünce de bir marş basıp sesini dinleyeceğiz. Her şey sağlıklı mı tekrar kontrol edeceğiz. Bu yağ filtresinin takılı olduğu hazne de bir temizlenip elden geçti. Gördüğünüz gibi ufak ufak sıfırlıyoruz her şeyi. Bir yandan bir güzel gelişme de ben hallettim. Daha önce belirttiğim gibi sevdiğim bir arkadaşım, aynı zamanda takipçimiz, orijinal CD changer'ını buldu. Buraya gelecek olan changer. Bunu da birkaç güne test edeceğiz. Sağlam mı, çalışıyor mu, düzgün mü? Sonra da bunu çıkaracağız. Bunu çok saran olmuş abi, çıkınca bana verir misin diye. Bu hiç çalışmıyor. Lazer okuyucuları falan her şeyi bozuk. İçindeki o CD'leri konulan kasetlenen altılı haznesi de kayıp. O yüzden orijinale dönmek için daha çok sebep. İkinci adresimize geldik. Yine bekar oto döşemedeyiz. Acaba soymuş mudur, başlamış mıdır ustam diyordum ki gel bitirdim dedi. İnanılmaz güzel olmuş bu A ve C sütunları. Hatırlarsanız eskisini mi adam etsek dedik ama eskisi maalesef dikiş tutmayacak haldeydi. Ama ustamız pratik bir çözüm bularak çok temiz bir arabanın tavan döşemesinden çıkma bir parça buldu. Temizledi, pırıl pırıl gerdi. Sıfırdan farksız, hem de ton tuttu tutmadı derdimiz de olmadı. Yani pratik ama şahane bir çözüm oldu. Yakından da görebilirsiniz. Muhteşem. Sanayide kapı kapı gezmeler. Hacı ustamıza geldik. Kaliperlerin durumunu görmek için üzerlerindeki kırmızıyı soymuş ustamız itinayla. Bazı vidalar vardı. O vidalar da paslı duruyordu. Onları da bir elden geçirecek. Yeni renk olarak da griyi seçtik. Kırmızı yerine. Çünkü sadece önde fren kiti var. Arkada yok. Ön kırmızı, arka siyah zaten hoşuma gitmiyordu. Önü de arkayı da griye temizce boyayacağız. Yine Stoptech logoları bu boşluğa gelecek tabi. Pırıl pırıl olacak. Evet, kapı kapı sanayi gezmelerimizde bugünün 4. durağı. İskender ustamıza geldik. Merhaba. Ustam selam. Bakın bu eski headers'larımız ne kadar perişan haldeydi şöyle anlayın. Üzerinde bu turbo zamandan kalma lambda sensörleri için böyle kaynak vesaire garip çözümler vardı. Ustamız hem bunlardan kurtuldu hem de eksik olan spiralini geri taktı. Evet. Bu da biliyorsunuz BMW'lerde standartında olan bir şey. Onu bile buldu bizim için sağ olsun. Headers'ların bu yarısı. 3 tanesi burada. Diğer üçlü de bakın bu da bitmiş hali. Hem elden geçirdi hem de o da yetmezmiş gibi de bir de güzel polisajlayıp sana vereyim dedi sağ olsun. Arabada ışıl ışıl dursun. Ama insan takmaya kıyamayacak. O kadar güzel oldu. Sonucularla da bitiyor. Teşekkür ederim ustam. Eline sağlık. Ne demek her zaman. Evet, İskender ustamızdan polisaj headers'larımız da geldi. Bunlar da bayağı tertemiz. Çok güzel oldular. İnsan arabaya takmaya kıyamıyor. O kadar temiz. Yeni güne direkt Junior'ın içinden başlıyoruz. Bu bahsettiğimiz A sütunları geldi. Mehmet ustamız da taktı hemen yerine. Gördüğünüz gibi sıfırdan farksız tertemiz oldular. Arabanın bütün çevresini değiştiren bir şey. Asgar'a gelmişken şu kanatlarda hep bir tereddütüm vardı. Zaten bunları boyatmayı düşünüyordum. Boya için sökülürken de kanatsız halini bakıp öyle karar vereceğim. Bir yanım sade halini de bir görmek istiyor. Ama boyattıktan sonra çok gözüme boş gelirse geri takacağız. Ama önce şimdilik söküyoruz. Evet, yine Asgar'da bir günden devam ediyoruz. Egzozu yerde görüyorsunuz çünkü
aracın altında epey bir beklediğimiz parçaların montajı yapıldı. Bu bazı benzin hortumları kaçırıyordu hatırlarsanız. Rot kollarında sıkıntı vardı. Onlar değişti. Aynı zamanda da az önce gösterdiğim headers'larımız takıldı. Şöyle görebiliyor musunuz? Işıl ışıl duruyor. Tabii bunlar yakın zamanda yine bir hafiften sararacak ama en azından bu kadar açmışken şu an tertemiz haliyle takılıyorlar. Bu arada volanda bir sürprizimiz var. Onu da hemen size göstereyim. Arabanın üzerinden 321'lik M3'ün volanı çıktı ama yarış debriyajı çıktı. Herhalde turbo zamanında kaldırsın diye takmışlar. Bu benim bahsettiğim geç yukarıda kavrama ve titremeyi hissini belki bu veriyordu. Bu değişecek. 46 M3'ün volanından alacağız. Bir de 46 M3 debriyajı takacağız. Çünkü arabanın üzerinde 46 M3 şanzımanı var. Açıkçası bunu orijinale çevirmeyi düşünmüyorum. Çünkü 46 M3 şanzımanı çok başarılı bir şanzıman. Isınmıyor, etmiyor, yağı, ömürlük vesaire. Aynı zamanda otobanda giderken 6 ileri olması da bir rahatlık sağlıyor. Ama onun dışında hızla devam ediyoruz. Evet, Askar'da bir yeni günden merhaba. Bugünün bir farkı var çünkü dünkü headers'ların da takımından sonra artık bugün marş basıyoruz arabaya. Bakalım onca işin sonunda güzel bir şey çıktı mı, sıkıntısız marş alacak mı? İçeri geçelim. Evet, yakından bakalım. Bu arada az önce gördüğünüz arka kanat ve arka üst kapama parçası boyaya gitti. Onlar da birebir yine plastik tonunda boyanacak. Şimdi gelelim motorumuza. MM manifoldu takmadan önce bir kaçaklarını test edeceğiz. Birkaç tane boşa marş basacağız. Ardından da inşallah tam marşını. Evet Serhat Usta, ne yapacağız şimdi? Abi şimdi marşına basacağız. İlk bir sisteme yağını dolduralım. Ondan sonra normal benzin pompası, sigortası takalım, basacağız. Peki şu an enjektörler sökük o zaman. Şimdi bir boşa marş deniyoruz. Bas bakalım. Şu an ne yaptık? Abi sistem komple bomboş olduğu için ilk önce marşa bastık araba çalışmadan önce. Sistem bir yağda olsun diye. Şimdi normal benzin pompasını aktif edeceğiz. Çalışmasını bekleyeceğiz. Hadi bakalım. Evet, şimdi hakiki marşı basıyoruz inşallah. Yes. Yaşıyor. Çok şükür. Bu adam da benim bütün parçalarımı getirip ocağımı söndüren Binyalı abi. Ayıp oluyor ama. Tabii ya. İlk marştan sonra artık rölantisi de oturdu. Güzel oldu. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda, gayet güzel. Hafif bir devir duyalım mı? Duyalım. Hava akşametri yok ama akşametri olmadığı için dengesiz oluyor. Tamam canım, o toparlar. Ama en azından sağlıklı. Çok sağlıklı. Ya o önceki dizel gibi sesi, gargar sesi falan kalmamış. Gayet güzel. Eline sağlık ustam. Teşekkür ederim. Herkese merhaba. Selam. Herkese merhaba. Senin eline sağlık usta. Sağ ol abi, ne demek. Yine de bir vanos testi yapalım şimdi.
süper sağlıklı hepsi. Olması gereken ne, bizimki ne? Olması gereken abi 60 olması gereken. Şu anda canlı verdiği 60, 59.9 yani eşit gibi, çok eşit, birbirine yakın. Sağlıklı. Aynen. Egzozda zaten 0 olması gereken. Şu anda da zaten 0 çalışıyor. Evet, bugün de Hacı ustamızda aldık soluğu çünkü merakla beklediğiniz kaliperlerimiz griye boyandı. Onları orijinal StopTech stickerlarıyla da orijinalinden farksız bir şekilde uyguladı. Verniğin altında kaldı sticker. O da atma etme yapmayacak inşallah. Kırmızı halinden çok daha kibar, çok daha şık durdu bence. Aracın üzerinde görmek için sabırsızlanıyorum. Yine ucundan şu logosundaki kırmızıdan hafif bir renk katmış olduk. Bence böyle çok daha hoş olacak. Hiç olmazsa arkalar da gri olduğu için daha bir takım havası olacak. Ustamızın ellerine sağlık. Süper oldu. Evet, kaliperleri alır almaz yine aracımızın başında soluğu aldık. Bu epeydir beklediğimiz tamamlanmış motoru huzurlarınızda size de gösterelim. Artık emme manifoldu, hava filtresi, her şeyi takıldı. Tam takır teste çıkmaya hazır. Bir yerinde bir kaçağı var mı, bir sıkıntısı var mı, onları kontrol edeceğiz. Her şey çalışıyor mu, ediyor mu? Tabi test için haliyle kaliperlerin gelmesi gerekiyordu. Ben de onları şimdi getirdim. Motor mekanik işleri büyük ölçüde kolaylandığı için bir yandan da artık içindeki işlere başlandı. Bu orijinal CD changer'ı sonunda geri taktık yerine. Eski subwoofer çıktı. Bunların kabloları kontrol ediliyor. Gizemli kablo hala gizemini koruyor. Onu da bulacağız ama ne olduğunu. Bir yandan bahsettiğim bu üst kanat boyaya gitmişti. Onlar da 1-2 güne boyadan gelecek. Önden arkadan, sağdan soldan her yerinden uğraşıyoruz. Yavaş yavaş kendine geliyor. Veysel Usta deyip neden duruyoruz? Bakın. Adamcağız arabanın içinde uğraşıyor. Merhaba beyler. Sağ olsun. Çok emeği var. Selam arkadaşlar. Restorasyonun tam 4. haftasına girdik. Tam bir ay olacak artık ufaktan. Junior gördüğünüz gibi yine liftin üstünde. En son gördüğünüzde marş basmıştık. Pek çok aksamını takmıştık. Eksiği pek kalmamıştı. Şimdi son kontrolleri yapılıyor. Kaliperler takıldı. Hatta bugün belki bir teste bile çıkacağız. Bir yerinde bir kaçağı sıkıntısı, performans eksikliği var mı vesaire diye. Son gördüğünüz gibi egzozon ayarları vesaireler de yapılıyor. Az önce bir enjektör temizliği için bağlandı aracı. Onu da yakından gösteririm. Yapıyoruz bir şeyler, uğraşıyoruz. Az kaldı. Toparlama haftasındayız. Bu arada gizemli kablonun ne olduğunu bulduk. Bunu epeydir bekliyordunuz biliyorum. Hadi gelin yakından bakalım. Şöyle altını da göstereyim size. Serhat ustamız da uğraşıyor hala. Bu güçlendirmeleri sökerim demiştim hatırlıyorsanız ama az da çok da olsa arabaya bir rigidlik veriyor. Durduk yerde de böyle bir şeyi çıkarmayayım dedim. M-Coupe'lerde bir nebze de olsa, Roadster'lar kadar olmasa da yine bir rigidlik sıkıntısı olabiliyor. Dursun, işimizi görür dedik. Bu şanzımanın pırıl pırıl halini görebilirsiniz. Bu da çok güzel elden geçti. Kaplamalarını sağ. Bu takılı olan hortumlar ne diyecek olursanız o da enjektör temizliğini yapan bu cihaza bağlı. En son arabanın son bir enjektör temizliği de yola çıkmadan önemli bir şey. Onu da yaptırıyoruz. Gördüğünüz gibi gri kaliperlerimiz de takıldı. Ben bu yeni renginden çok memnun kaldım. Çok şık, çok kibar oldu. Evet, araç indi aşağı. Motorun bu güzel halini, temiz halini göstermiştim. Sizi daha fazla sıkmıyorum. Pek çoğunuzun arabanın restorasyonu ile ilgili en çok merak ettiği gizem şu gizemli kablomuz oldu. Bunun sonunda akıbetini çözdük arkadaşlar. Enteresan bir şekilde iki ucu da boşta çıktı. Öndeki ucu ön koltuğun altından çıktı. Sanırım daha önce bir oraya amfi falan koymuşlar. Tam amfi yeri çünkü. Arka ucu da burada çıktı, biliyorsunuz buradan yukarı gidiyordu. Onun da sebebini bulduk ki yukarıdaki hoparlörlere herhalde amfiden giden bir hattı. Yani sonuçta iki ucu da boşta. Çok da enteresan olmayan bir gizemli kablonun gizemini de çözmüş olduk. Unutmadan tuhaf takıntılarımdan biri, ilk günden beri söylediğim bu su haznesinin eğriliği düzeltildi. Hem sağa doğru eğik hem de aşağı doğru gömülmüştü. Muntazam fabrika yerine de geri döndü. Tuhaf takıntılarımdan biri ama olmazsa olmazdı bu kadar işin arasında.
Evet, her ne kadar sonlara gelmiş olsak da arkadaşlar restorasyon işlerinde sürprizler bitmiyor. Yine ufaktan bir sürprizimiz var. Arka diferansiyeli kaçırıyor mu diye bir kontrol edelim dedik. Onu nedense başında atlamışız. Herhalde liste çok uzun olunca sıra oraya gelmedi. Arka diferansiyel, kilitli diferansiyel balatasında kaçırma gördük. Haliyle son dakika bir de diferansiyel yapıp teste de ilk sürüşe de öyle çıkalım. Her şeyi tam doğru şekilde analiz edelim dedik. Yeni balataları şans eseri ustamızda vardı. Car Engine'likli Alp dostum sağ olsun buraya bırakmıştı daha önceden. Onları kullandık. Hızlıca dif değişiyor. Arka bagaj üstündeki spoiler boyaya gitmişti. Boyadan geldi. Nefis oldu bu arada. Onun dışında da soft kaplamadan da bagaj içindeki son parçalarımız geliyor. Bugün bir aksilik olmazsa artık arabanın liften inmesi lazım. Hava müsaade ederse belki bugün teste çıkarız. Olmadı yarın. Ama artık toparladık diyebiliriz. Cenab-ı bizim diferansiyelin içinden çıkan eski balatamız ve eski balatanın şimi. Aradaki farkı görüyorsunuz iki balatanın arasındaki aşınmayı. Artık bir tanesi aşınmış. Bu yeni balatamız. Bu da şimi. Aradaki farkı görün. Aşınmaları. Son olarak bir altını da son lifteyken göstereyim istedim. Bütün hatalı gördüğünüz klipsler, sarkan kablolar, ucu böyle tüylenmiş hortumlar falan hepsi yenilendi. Klipsleri yenilendi. Böyle uyduruk klipslerle, plastik cırtlarla çözümler vardı. Onlar düzeltildi. Olması gereken kendi klipslerine döndürüldü. Bütün hortumlarımız, borularımız temizlendi. Değişmesi gereken değişti. Bu alttaki güçlendirmeyi sökeceğiz demiştik ama arabanın rigidliği için tutmaya karar verdik. Sadece güzel bir temizledik, kendine geldi. X-Brace boyandı. Şanzıman boyanarak geri takıldı. Alt karter, headers'lar polisajlandı. Bunların çoğunu zaten takip ettiğiniz bir özet geçiyorum. Eksik olan ön kaplamamız takıldı. Genel olarak hakikaten sıfırladık diyebilirim. Evet, arabanın etrafında gezinirken yine dertsiz başıma dert alma huyumdan dolayı göçüklerine bir bakalım demiştim. İlk baktığımda garajda 3-5 gün kalmıştı ya buraya gelmeden önce. Öyle çok perişan bir hal görmemiştim ama burada yakından bakınca bilhassa şu üst kuşak dediğimiz bölgede bayağı irili ufaklı gördüm. Buradaki işleri bugün yarın biterse de sonra inşallah göçük uzmanı Recai ustamıza götüreceğiz. Hep onunla çalışıyorum. Hem titiz hem çok başarılı. Göçükleri düzeltmek benim için genelde zaten son bitiş hareketi oluyor. Çünkü arabanın artık sanayideki işi bitiyor. Yeni göçük alacak hali kalmıyor. Onu da yapacağız. Kolaylayacağız. Tam bugünlük buradan ayrılıyorum derken soft kaplamadan parçalar geldi. Bunların önceki halini göstermiştim size. Burasında bir yarası vardı. Hakikaten fabrikanın tonunda ve dokusunda yeniden yapıldı. Bundan birazcık endişem vardı tonu tutar mı diye ama çok şükür bu da çok güzel oldu. Son olarak bagajı ve CD changer'ı ve amfinin üzerinde bunlar kapadı mı? Pardon, subwoofer'ın üzerini kusursuz olacak. Puzzle'ın son parçası da geldi. Evet, herkese yeniden selamlar. Bugün daha bir ekstra gülümsemeyle yüzümü görüyorsunuz. Çünkü inanması güç ama yaklaşık bir aylık bir çabanın, emeğin, masrafın ardından aracımız bugün bitti arkadaşlar. Az önce Veysel ustamız teste çıktı. Herhangi bir performans kaybı, testte bir zayıflık, herhangi hiçbir şey görmedi. Daha sonra lifte kaldırdı, bir şey aktı mı kaçtı mı ona da baktık. Onlar da okey. Tam bitmedi aslında. Buradan da göçükçüye götüreceğim. Göçüklerini düzelttireceğim. Bazı yerlerinde göçükleri gördü. Ondan sonra yetişirse bu akşam, yetişmezse yarın sabah garaja çekeceğim. Garaja çekince de en son bir özet geçeceğim size ve hepinizin çok merak ettiği bütün bu işlemler ne tuttu mevzusunu da üstünden geçeceğim. Her ne kadar bunları anlatmaktan hala biraz utansam da çok merak edildiği için o konunun da biraz üzerine üstü kapalı olarak değineceğim arkadaşlar. Ama huzurlarınızda Junior'ın bitmiş hali. O zaman biraz da yakından bakalım. Yani açıkçası arka spoiler çıkınca biraz araba çıplak mı kalır diyordum ama gerçekten daha kibar, daha hoş oldu. Öbür spoilerimiz hala bagajda duruyor. Canım sıkılırsa ileride yeni bir janta falan geçersem yine kombinlerim. Bu da bildiğiniz gibi yeni boyandı. Çok da güzel oldu hakikaten.
Şu an biraz detay bütün video boyunca verdiğim için artık burada detaylarda uğraşmıyoruz. Hala yapılacak işleri var. Bir bagajın içini göstereyim. O soft kaplamadan gelen parçalar takılınca gördüğünüz gibi pırıl pırıl bir görüntü çıktı ortaya. Ton farkı falan hiçbir şey yok. Bu da az önce bahsettiğim opsiyon olan AC Schnitzer kanat. Bu aradaki net yani örgüyü ve şu fileyi geri çektiğim zaman tam bitmiş hali de duruyor. Evet, çok kez her yerini gördüğünüz zaman motorunu bir kez daha gösterelim. Bu Onur'u da üzerinde çok emeği olan Serhat'tan rica ediyorum. Evet, bakalım şaheserimize. Evet, S50 B32 pırıl pırıl fabrika görünümüne en yakın hale elimizden geldiğince getirmeye çalıştık. Gayet güzel oldu. Neler yapıldığını videoda gördünüz. Hem birinci bölümde hem burada. Full akarları, kokarları, kaçakları bilmem nesi yapıldı. Kozmetik olarak pütürlü boyaları yenilendi. Eksik parçalar takıldı. Mesela şu muhafaza yoktu. O geldi. Sayısız parçadan biri aklıma geldi diye söylüyorum. Bir sürü eksiği yapıldı. Böyle yanlış yapılmış cırtlar vesaireler vardı. Yanlış takılmış emme manifoldunun sıralamaları vardı. Vanosu kaçırıyordu. Zincirleri kötü durumdaydı. Yatakları değişti. Yani yapılabilecek her şeyi yaptık. Ama tabii ki tek başımıza yapmadık. Burada Serhat'ın da çok emeği var arabamızın üzerinde. Ne demek? Veysel Usta'nın oğlu. Gayet o da aynı yeteneği gösterdi. Ustamız iyi bir usta yetiştirmiş. Veysel Usta arkada şu an gözükmüyor. Ekranlarda yer almayacakmış. Ondan sonra motoru da böyle size bir göstereyim istedim. Son halinde bir de içini de size göstereyim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ve bildiğiniz üzere işte göstergedeki o lekeli bölüm temizlendi. Bütün kalorifer ve diğer aydınlatmaların işte ampulleri falan yenilendi. Sönük yanıyordu vesaire. Direksiyon, vites topuzu ve el freni yeniden derisi kaplanacak. Onun için garaja götürdüğümde bu koltukların derilerini bir matlaştırmak için yeni bir ilaç aldım. Onu deneyeceğim. O esnada da onları döşemecimize, Ramazan Usta'ya yollayacağız. Bir taşta iki kuş evin içini komple yapılırken. Gördüğünüz gibi genel olarak bir temizliğe falan ihtiyacı var ama şuradaki kırık düğmemiz, dörtlü düğmesi yenilendi çerçevesi ve kendisiyle. Ya aklıma gelmeyen bir sürü işte bu ileri geri gitmiyordu elektrikli koltuk, o düzeldi. Bayağı bir içi de elden geçti sizin anlayacağınız. İçiyle dışıyla bayağı bir toparlandı. Tabii ki her zaman dediğimiz gibi full her şey bitti diyemeyiz. Her zaman restorasyondan sonra bir ikinci kez gelmek gerekebiliyor. Ben şimdi süreceğim. Bir 500 kilometrelik rodajı var yatakları değiştiği için. O esnada belki yeni bir ses duyacağım. Yeni bir yerinden bir çıtırtı pıtırtı gelecek. Onun için bir daha gelebiliriz. Yine bir liste yapacağız. Mesela egzozlardan biri daha içeride, bu ikili olan. Egzozlarına bir ses eklemek için İskender Usta'ya yeniden gittiğinde o ayarı da yaptırtacağım ona. Bunun dışında belki fark ettiğim başka bir şey olacak, ne bileyim. Debriyajın üst merkezinden ses gelecek. Atıyorum, inşallah olmaz bunlar da. Yani her zaman restorasyon sonunda arabayı teslim aldığımızda yine kulağımız bir arabada oluyor. İkinci bir parti, gözden kaçanlar yeniden üzerinden geçmesi için. Çünkü ilkinde öyle kabarık bir listeyle servise gidiyor ki bazı şeyler karambolde fark edilmiyor. Ya da bir şeyler elenince diğerlerinin varlığı anlaşılıyor. O yüzden %99 bitti diyebilirim. %100 hiçbir zaman diyemiyoruz. Malum hem M araba hem de eski bir araba olduğu için sürpriz masraflar her zaman çıkabiliyor. Ama genel itibariyle artık buradaki işleri bitti. Son bir göçüklerini halledeceğiz. Oradan da inşallah garajda bir bitiş yaparız. Evet arkadaşlar, az önce söylediğim gibi şimdi göçük uzmanına geldik. Recai Usta'nın yanında. Benim arabalarımın bütün restorasyonları bittiğinde son durak her zaman Recai Usta oluyor. Benim kaçırdığım şeyleri o kadar net görüyor ki ben arabada 3-5 tane göçük var dedim. Eminim ki o şimdi yanına gittiğinde bana 50 tane gösterecek. Yakından görün. Dakika 1 gol 1, daha geleli 1-2 dakika olmasına rağmen Recai Usta hemen bir sürü yakaladı. Bir yandan da gördüğünüz gibi bakmaya, işaretlemeye, sabıkaları göstermeye devam ediyor. Yapmışlar bak abi, sivilce. Ha, yapmışlar, kötü mü yapmışlar? Evet. Ha, dışa doğru çekmiş. Evet, sivilce bak. Buralarda bir sürü var. Ha. Tamam. İşte o yüzden sen de usta. Ve ertesi günden yeniden merhaba. Bugün en son artık göçükçüdeki bütün işleri bitti. Recai Ustamız, göçük uzmanı sağ olsun, halletti. Yakından da bir görmeniz lazım. Şimdi buradan teslim alıyorum ve hepinizin uzun zamandır beklediği artık garaja geçiyoruz. Güzel bir temizleyeceğiz, elden geçireceğiz. Yuvasına dönüyor. Her şey bitmedi ama çoğu bitti.
Yakından görün. Ve sonunda hepimizin bir aydır beklediği an, araca binip ilk kez marşına basacağım. Ve inşallah garajımıza doğru yola çıkacağız. Haydi bismillah. Evet. Evet arkadaşlar, demin gördüğünüz hızlı yıkamanın ardından da bir aylık emeklerimizin sonucunda Junior yeniden garaja döndü. Zaten en son biliyorsunuz uygulama yapılmıştı ben almadan önce. O yüzden boyası genel olarak zaten güzel duruyor. İyi bir güzel cilalı yıkamayla da biraz daha kendine getirdik. Her şeyin üstünden geçiyoruz. Detaylı bir temizliğe artık garajda başladık. Bunun tamamı bu bölümün sonuna yetişir bilmiyorum. Çünkü bu biraz uzun sürüyor. Ben vaktimi ala ala yapmayı seviyorum. Ama bir tane şeyi gösterebilirim. O da içinin derileri çok parlak. Bunun için ben Ledric diye bir ürün kullanıyorum. Bu matlaştırmada bayağı yardımı oluyor. Gerçi her ne kadar koltukların bu bolluğunu almak için yeniden döşemeciye gidecek olsa da ve belki şurası da bir boya isteyecek. Ama yine de ben temizleyip tam rengine kavuştuktan sonra oraya götürmek istiyorum ki birebir temiz tonu tutsun. Şu anki haliyle boyamaya götürsek kenarını köşesini kararmış rengine göre tutturup hata yapabilirler diye düşündüm. İçinden ufakça dışına geçelim. Gördüğünüz gibi, takip ettiğiniz gibi bütün parçaları yenilendi. Bütün sararan eden plastikleri kendine geldi. Çizilen şeyler düzeltildi. Pek çok şey zaten bizim kadar takip ettiğiniz. Şu an yıkama sonrası bir kurulama modunda olduğu için her şeyi açık halde bakıyoruz. Genel olarak çok kötü durumda değiller ama Driven 34 Spec dediğimiz dıdısının dıdı haline biraz daha uğraşmamız gerekecek. Ama açıkçası o da işin biraz keyifli kısmı. Bakın bu deriler falan matlaşınca biraz daha genç ve diri duracak mı? Evet, gördüğünüz gibi koltukları aldık. Buraları da güzel detaylı bir temizleyeceğiz. Alma sebebimiz de hemen şu odamıza çıkardığımız koltuklar. Bunların da birazdan temizliğine başlayacağım. Şu an bu ışığın vurduğu yerlerden gördüğünüz yansımadan bayağı bir parladığını görebilirsiniz. Zaten araç içi görüntülerde de belli ettik. Şurada gördüğünüz gibi bir boyama isteyecek bölüm var. Hafif belki bir gerdirmek de gerekecek. Böyle bir buruşmuş ve iz yapmış. Onları yapmadan önce kendi doğal rengine matlaşarak gelsin istedik. Kullandığımız ürün de bu. Ledric diye bir ürün. Altyazıda ya da açıklamada bir yere koyarım. Bunu önce sürüyorsunuz bir tanesini. Önce koltuk böyle bir aşırı bir parlıyor. Sanki yanlış bir şey yapmışsınız gibi ama panik olmayın. Çalışma şekli o. Bir gün bekliyor. Böyle sıcak kaloriferli bir yerde ben tutuyorum daha etkili olsun diye. Sonra o kiri yukarı çıkarıyor. Ardından şu fısfıslı uçlu olanla da ertesi günü siliyorsunuz. Bütün o parlaklık, yani hem üründen gelen ekstra parlaklık hem de mevcut halindeki parlaklığın hepsi gidiyor. Hem mat hem yumuşak oluyor. E30'da denedik. Oldu. Bunda da şimdi size göstereceğim. Ama bu odanın ışığı enteresan. Öncesi ve sonrası görüntülerde öyle büyük fark yok gibi gözüküyor ama şimdi bitmişi de birazdan gördüğünüzde. Ama inanın ki muazzam matlaştırıyor. Gördüğünüz gibi bu bahsettiğim ürünü uyguladım. Demin de bahsettiğim gibi önce çok parlak, hatta çirkin diyeceğimiz bir görüntü alıyor. En korktuğumuz torpidoya süt sürmüşler diyeceğimiz eski oto yıkamalardan korkulu rüyamız gibi gözüküyor ama bu ürün böyle çalışıyor arkadaşlar. Önce bir aşırı parlatıyor, alttaki kiri kusuyor, yüzeye çıkarıyor. Çıkarırken de bu parlaklıkla
bir şekilde bunu beceriyor. Bunu böyle sürdükten 1-2 saat sonra gelip kontrol ediyorsunuz. Böyle aşırı matlaşmış yerler varsa, mesela bakın burada böyle vıcık vıcık bir görüntü var, ıslaklık var. Ama mesela bunun ortasına hafif bir emmiş, o aşırı parlaklık yok. Demek ki burası biraz daha ürün istiyor. 1-2 saat sonra gelip kontrol ediyorsunuz. Oraya şimdi ben biraz daha süreceğim. Demek ki o kadar kötü durumdaymış ki deri hemen ürünü çekti içine. Ama yüzeyinde kalacak kadar bir tortu bir gün kalması gerekiyor. O yüzden burayı tazeleyeceğim. Ürünü de şöyle ismini buradan da gösterebilirim size. Leatherrick diye geçiyor. Ben de YouTube'da böyle detay videolarında fark ettim. Çok güzel, çok değişik bir ürün. Koltuklar bir anda ürünü alırken epey bir ürünü de arabanın diğer yerlerine deniyoruz. Bu arada bu deri için kullanılan ürünü şu ortadaki deri konsola da sürdüm. Orası da gerçek deri. Aynı zamanda direksiyon simidi, hepimizin en kirlenen yeri. Ve bu kırmızı deriden olan kapı içleri. O da şu an yapış yapış aynı malzemeden. Yarın hepsini sileceğiz. İnşallah mat ve yumuşak bir görüntü alacak. Gayet güzel bu Leatherrick'in ürünü. Bakayım kaput altında neler var. Orada da bu trimleri, plastikleri parlatıyoruz şu an. Onda da çok güzel Autoglim'in bir ürününü kullanıyorum. Autoglim'i bayağı bir sardı açıkçası. Bayağı ürün serisi hoşuma gidiyor. Diğer ürünlerini de deneyeceğim en kısa sürede. Bayağı koleksiyonu iyi duruyor. Evet, garajdaki ikinci günümüz restorasyonda. Koltukları gördüğünüz gibi dün bütün gün kaloriferi yanan bu sıcak küçük odada tuttuk. Üzerindeki bu bahsettiğim ürünün iyice işlemesi ve iyice etkili olması için. Gördüğünüz gibi çoğu yerinde parlak o vıcık vıcık görüntü hala devam ediyor. Sabah biraz matlıklar gördüm. Bir daha pekiştirmek için bir parti daha sürdüm. Ha mesela bazı yerler o kadar kurumuş ki gördüğünüz gibi mat bölgeler oluşmuş ufak ufak. Oralarda aşırı bir ürün yok. Mesela şu boya isteyen en kötü köşe parçanın bakın şu üstü komple mat. Demek ki en kötü yer orasıymış ki en çok ürünü o çekmiş içine. Şimdi ufaktan bunları üzerinden kendi temizleyicisiyle şunu sıkarak süngerle sonra da üzerinden bir bezle geçerek bu yapış yapış görüntüyü halledeceğiz. Sonra da inşallah o beklediğimiz mat ve yumuşak görüntü ortaya çıkacak. Evet, bir koltuğun üzerindeki temizleyiciyle ürünü sildim. Öbürüne daha başlamadan bir öncesi sonrası yapayım dedim. Tabii eskiden bu kadar parlak değildi. Şu an bunun üzerinde ilaç var ama şu matlığı, o sevdiğimiz yeni deri havasını herhalde görebilirsiniz. Tabii ki bu ürün kuvvetli bir leke çıkarıcı olduğu için buradaki iyice narinleşen köşe boyasını da iyice çıkardı. Ama zaten boyayacaktım ben burayı. Sadece doğru tonunda boyansın diye tonunu çıkardık. Ama bilmiyorum, buranın ışığında hala biraz parlıyor gibi gözüküyor ama inanın müthiş mat oldu. Yani belki arabanın içindeki görüntüler daha iyi bir kıyaslama olacak. Bir de matlığından ziyade muazzam yumuşadı bu. Karton gibi sert olmuş 20 yıllık bir deriydi. Bayağı bir içine işledi. O anlamda içime çok sindi. Çok güzel oldu. Şimdi öbür koltuğu da bitirip aracın içinden de size görüntü vereceğim. Ama mesela şuraları falan size parlak gözüküyor şu an videoda. Ekrandan bakıyorum ama gerçekte çok mat. Bu da ikinci koltuğun da bitmiş hali. Bunu da yeni sildim temizleyicisiyle. Açıkçası bu biraz daha az mat oldu. Buna herhalde o parlatıcı üründe biraz cimrilik etmişim. Bir tık az koydum. Herhalde tüm kirini kusmadı. Bunu belki bir müddet kullandıktan sonra bir hafta 10 güne ya da bu boyadan dönünce bu parça ikisi birden gider herhalde. Bunu belki bir daha bir aynı işlemi uygulayıp iyice bir matlaştırabilirim. Gerçi buranın ışığı da beni çok yanıltıyor. Çok böyle parlak ters açıdan vuran bir ışık. Belki arabanın içinde bu da daha bir mat hoş durabilir. Bir de hala biraz nemli. Belki kuruyunca biraz daha matlığı gelir. Ama genel olarak bu koltuk 10 üzerinden 9 oldu. Bu 10 üzerinden 8 ama her türlü ilk halinden çok daha mat. Ama tam sıfır yepyeni gibi bu olmadı. Bu ona daha yakın. Tabi buradaki düzeltilecek boya işini saymıyorum. Şimdi de arabanın içindeki parçaları sileceğim. Aracın içinde de silim işlemini bitirdikten sonra
bayağı ciddi anlamda bir matlaşma oldu. Henüzce çok taze, bir tık daha matlaşacak. Yeni sildim ama buralar şu deri olan orta konsol, vites topuzu, el freni falan bayağı bir parlamışlardı. Aynı şekilde direksiyonu da göstereyim. Direksiyon da maalesef burada yansıyor gibi gözüküyor ama bayağı ele de dokunuşa da matlaştı. En azından bir temiz halini gördüm. Şimdi ona göre karar vereceğim. El freni, vites, direksiyon bir daha kaplayalım mı yoksa bu derisi güzel midir diye. Ama şu ana kadar gördüğünüz gibi bayağı mat, güzel bir dokuya ulaştı. 20 yaşında deri olduğunu düşünürseniz. Ve koltuklarımız aracımızın içine takıldı. Ben ciddi anlamda görüyorum matlaştığını. Süper mat değil. Belki bir tur daha aynı ürünü yaparız. Boyadan geldikten sonra şu koltuk kenarı dediğim gibi boyanacak. Ama onun dışında diğer o deri göğüs, direksiyon, vites topuzu epey bir istediğim doğal görüntüye yaklaştı. Kapı içlerinden de bir o kadar memnunum. Hatta şu kapı kolunu yakından size gösterebilirim. Bu baya el değmekten parlamıştı. Bunlar baya bir kendine geldi. Bunun dışında diğer az önce paylaştığım bütün ürünlerle de işte jantıydı, lastikleri, egzoz uçlarına kadar toparladık. Artık geriye kullanması keyfi kalıyor. Tabii son olarak bir özetle geçeyim size. Evet arkadaşlar, uzun vloglarımızın sonunda özete geldik. Pek çok şeyin üzerinden geçtim. Pek çok şeyi size detaylıca dilim döndüğünce, bilgim yettiğince anlatmaya çalıştım. Ama huzurlarınızda Junior'ın restorasyondan %95 bitmiş hali. Neden %95 diyorum %100 yerine? Daha önceki restorasyonlarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur. Hiçbir şey tek seferde istediğiniz kadar kapsamlı yapsanız da bitmiyor. İkinci kez bir üstünden geçmek gerekebiliyor. Ya da arabayı teslim aldıktan sonra bazı şeylerin yeniden kulak verip dinlemek gerekiyor. O yaptıkları tam oldu mu, olmadı mı, ses kesildi mi, azaldı mı, niye azaldı vesaire böyle tespitler yapacağız. Umarız hiçbir şey çıkmayacak. Ama bazı küçük işleri de sonlara bıraktık. Mesela bunlardan bir tanesi sizin de hikayelerde falan çok yakaladığınız egzozların birisi daha içeride duruyor uçların. O var. O neden yapılmadı? Çünkü son susturucularına ufak bir müdahale yapacağım biraz ses almak için. Onun da İskender Usta'nın müsait vaktini bekliyorum. Onu yaptığı zaman da o ayarı yaptıracağım. İçinde bazı içime sinmeyen işte koltukların boyanması gibi işler var. Onlar da az önce gördüğünüz temizlikten sonra daha da bir güzel çıktı ortaya. Tam tonunda yaptıracağız. Başka sürdükçe yakalayacağım bazı başka eksikleri olacak belki de. Araba şu an bir rodaj döneminde. Çünkü yatakları değiştirdiği için Veysel ustamız bir 500 kilometre rodaj yapmamı istedi. 4000 deviri geçmeden. O da maalesef bu işin en sıkıcı kısmı. Hiç sevmem rodaj yapmayı. Ve şehir içi yapmam gerekiyor. Otobanda öyle 400-500 kilometre git gel geçti olmuyor. O yüzden günlük kullanacağım bir iki hafta herhalde 500 olana kadar. Daha sonra biraz performansı yükselince, bütün limitler kalkınca o zaman size güzel bir sürüş videosuyla da pekiştireceğim. O yüzden bu videoda şu an sizinle araba bitti hadi bir yollara çıkalım çekmiyorum. Çünkü 4000 deviri geçemeyeceğim tın bir videonun bu arabanın hakkını veremeyeceğini düşünüyorum. O yüzden onun için bir sonraki videoyu bekleyin lütfen. Evet, araçta neler yapıldı? Hepiniz gördünüz ama kısaca bir özet geçmek istiyorum. Bildiğiniz gibi daha almadan ekspertize çıkan çok uzun bir listesi vardı. Önce o listesindeki bütün mekanik eksikleri yapıldı. Daha sonra birkaç sürprizimiz oldu. Volan kötü çıktı, yarış debriyajı çıktı, onu sonradan ekledik, onlar yapıldı. Jantları bakımdan geçtik, kaliperleri yeniden boyandı, motor mekanik görsel anlamda da toparlandı. İşte o pütürlü boyasıydı, yanlış hortumuydu vesairesi. Yani tam anlamıyla sıfırladık, hiçbir masraftan kaçınmadık. İçi kozmetik olarak gördüğünüz uygulamalardan geçtik. Kırık düğmelerden gösterge altındaki kirlerine kadar. Arkasındaki spoileri çıkardık. Ben onun bu kibar halini daha çok sevdim. Ama ileride belki sıkılırsam ya da biraz daha agresif bir görüntü istersem geri takabilirim. Neler gelecek restorasyondan sonra? Orijinal 17 jantlarını arıyorum. Hala bulamadım. Yakın zamanda onların da haberi gelir inşallah. 17 jantlara geçebiliriz. Ama bunun haricinde kendime bir ödül verdim ve çok uzun zamandır istediğim başka bir jantı buldum. Bir aksilik olmasa şimdi burada sürprizi bozmayayım. Birkaç haftaya onlar gelecek. Hatta sürüş videosuna inşallah onlarla çıkarız. Çünkü bence arabaya çok yakışıyor. Bu araba ilk sefer bendeyken de o jantlar içimde ukde kalmıştı. Çok şükür sevdiğim bir dostum vesilesiyle buldum. Onları takacağım.
Modifiye anlamında bir şey düşünmüyorum. Belki egzozu dediğim gibi biraz sesini katacağız. Şimdi hepsini iyi güzel yaptın, uğraştın, güzel araba da çıktı diyeceksiniz ama hepinizin en çok sorduğu, birinci bölümde de yorumlarda en çok gördüğüm soru, abi bütün bunlar ne tuttu? CSR videosunun sonunda da bunu söylerken çekinmiştim. Çünkü bana para konuşmak biraz ayıp geliyor. Ama anladığım kadarıyla bunu gerçek anlamda kendisine kılavuz olması için bu tutarları duymak isteyen insanlar da var. O yüzden onlar için yardımcı olmaya çalışıyorum. Birkaç şeyi önceden söyleyeyim tutarı açıklamadan önce. Ben önleyici bakım yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. Yani arabanın bu söyleyeceğim tutarının içinde her şey arabadaki bozuk şeylerden ibaret değildi. Bozulmaya yaklaşan, sesi kötü olmaya başlayan, titreşimi başlayan örnekler veriyorum. Yani gidici olduğu başlayan şeyi de ben değiştiriyorum. İleride uğraşmayayım diye. Bilhassa da ülkemizde kurlardan dolayı sonra daha pahalı olmasın diye. O yüzden ben biraz ekstra restorasyon yapıyorum. Fazla parça değişiyorum. Sonra kafam rahat etsin diye. Oradan bir kendi durumumu izah edeyim. İkincisi her şeyde logolu üründen gitmeye çalışıyorum. Logolusunu bulamadığımızda ancak birinci sınıf OEM yani orijinal ekipman üreticilerine geçiyorum. Oradan da bir tutar, bir daha bir revize oluyor. Ya bunları üst üste koyunca benim takıntılarımı, mimar kişiliğimden gelen obsesif böyle her şeyin kusursuz olma takıntıları da üstüne koyduğunuz zaman haliyle biraz yüksek olabiliyor. Ben bütün firmaları açıklamalarda paylaştım. Bu benim söyleyeceğim rakam sizin aracınız için geçerli olmayacaktır. Çünkü her arabanın kondisyonu farklı, kendisi farklı. Bu araba 2 kişilik bir otomobil, bambaşka dinamikleri ve parçaları var. Üstü açık bir arabanız vardır, bambaşka rakamlar vardır, tentesi değişir vesaire vesaire, örnek veriyorum. Şimdi bunu döviz olarak söyleyeceğim. Çünkü lira birazcık tutarsız olabilir. İleride birkaç sene sonra bu video izlendiğinde rakam tutmayabilir. Yaklaşık artısıyla eksisiyle kendi şahsi eklemelerimle 11-12 bin euro civarı bir para harcadık. Bugünümüzün kuruyla 100 bin TL'ye yakın bir rakam ediyor. Çok ciddi bir rakam, farkındayım ama bir kere yapıp bir daha yapmama en büyük endişemdi ve epeyce de uzun bir listeyi toparladık düşündüğünüz zaman. Yani M gibi, S50, B32 gibi bir makinayı bu kadar az üretilen unik bir otomobilin parçaları olduğunu da düşünürseniz tabii ki pahalı, tabii ki yüksek ülkemiz koşullarında ama çok da ekstrem bir tutar değil. Yani çok iş yaptık gerçekten ve hepsini iyi ustalara, iyi firmalarla yaptırdık. Yaklaşık böyle bir tutar tuttu. Bunun daha altına da yapılır mıydı? Yapılırdı ama bu kadar kapsamlı olmazdı. Daha da çıldırıp daha üstü de yapılır mıydı? Tabii yapılırdı. Döşemeleri de değiştirilirdi. Motorunu sadece alt kapağı değil de komple dağıtıp kol piston, crank da gibi. Hani o işin sonu yok. Benim ihtiyaçlarına göre optimum ve kendi bütçeme de göre ayarladığım denge listesi bu şekildeydi. Kendi aracınız için paylaştığımız yerlerden lütfen ayrı fiyatlar alınız. Benim fiyatımı kabul görmeyiniz. Yani ben sadece benim işimin benim tarzında neye yapıldığını izah ettim. Değişiklik gösterebilir. Ben size farkındaysanız bir genel maliyet söyledim. Bana tek tek ne tuttu diye soranlar var. Arkadaşlar öyle uzun bir listeyi tane tane henüz ben bile önümde görmedim. Daha aracın işlemleri biteli birkaç gün oldu. O şu kadar tuttu, bu kadar tuttu diyemeyeceğim maalesef ama dediğim gibi firmalara ulaşıp kendi aracınızı ve kondisyonunu ekspertiz yaptırıp siz de fiyat alabilirsiniz. Daha sağlıklı bir fiyat alabilirsiniz. Normalde bu fiyatları, paraları da konuşmayı çok sevmiyorum ama umarım eğitici olduğu düşünülür, kılavuz olduğu düşünülür de bunu bir gösteriş olarak algılamazsınız. Hani arabasını şu kadar harcamış, bu kadar harcamış. Bu çok çekindiğim ve hiç yapmak istemediğim bir uslup. Beni birazcık tanıyorsunuz da bu tarz şeylerden çekindiğimi biliyorsunuzdur. Kılavuz olması adına da böyle bir tutar paylaşmış oldum sizinle. Yapılanları, maliyetlerini, sürecini, nelere mal olduğunu, ne kadar sürdüğünü paylaştıktan sonra olmazsa olmaz her restorasyonumuzun sonunda olduğu gibi emeği geçen tüm ustalarımızı anmak isterim. En büyük işi yapan, aracı en çok üzerinden elleri titreyerek toplayan Askar BMW servisine, burada Serhat ve Veysel ustamıza çok teşekkür ediyorum. Stof kaplama arkadaki plastiklerini revize etti, ona teşekkür ederim. Jantçı Hacı ustamız kaliperlerini elden geçirdi, jantlarını elden geçirdi. Başka derileri için Beker Oto Döşeme A ve C sütundaki kaplamaları harika şekilde yaptılar. Onlara ayrıca teşekkür ederim. İskender ustamız çok hızlı bir şekilde headers'larımızı adam etti.
Hemen hallederim dedi. Çok yoğun olmasına rağmen benim için ilgilendi. Sevdiğim dostum eksik olmasın. Ve son olarak buraya gelmeden önce tüm göçükleriyle tane tane ilgilenen göçük uzmanı Recai ustamıza da ayrıca teşekkür ederim. Umarım kimseyi unutmamışımdır. Unuttuysam affola, biraz koşturmacalı geçen bir süreçti. Onlar olmasa, bu ustalarımız olmasa, bu emekleri olmasa, bu vakitlerini ayırmasalar ben istediğim kadar çırpınayım, bu araba bu kadar güzel bir şekilde, bu kadar hızlı bir sürede toplanamazdı. Hepsine emekleri için ayrıca tekrardan teşekkür ediyorum. Umarım siz de bu süreçten keyif almışsınızdır. Pek çoğunuz güzel mesajlarınızla, beğenilerinizle, yorumlarınızla her zaman destek oldunuz, ilgi ve alaka gösterdiniz. Kısa sürede sizlerin de keyif alacağı bir şey ortaya çıkarmaya çalıştık. Bir sonraki videomuzda artık Junior'ımızda bir maceraya atılırız, yollara düşeriz. Belki yeni jantları takılmış olur. Biraz daha aksiyonu bol bir video olur. Bu seferki bir restorasyonu toparlama oldu. Keyifle izlediğinizi düşünüyorum. Tekrardan teşekkür ederim tüm ilginize ve alakanıza. Bir sonraki görüşmemize kadar siz de lütfen dışarı çıkın ve sürün.